Selam herkese, Karusfix'tesiniz. Bugün aracımızın rot başı değişim işlemini yapacağız. Detaylı anlatımda size kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Dilerseniz rot başı hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Rot başı, rot koluna vida ile bağlanan küresel parçaya denir. Bu parçanın asıl görevi direksiyon kutusuna gelen komutun sonucunu sağlamasıdır. Her iki tarafında da bulunan ekleme benzeyen sistem direksiyondan gelen komutu ilk önce rot koluna taşır. Rot koluna ulaşan komut ise tekerleklere yönlendirilir. Böylece aracın tekerlek hareketi yönlendirmesi gerçekleşmiş olur. Peki değişim gerektiğini nasıl anlarız? Rot başının asıl amacı süspansiyon dengesini sağlamaktır. Rot başı arızası yaşandığında aracın direksiyonu titreme yapar ve gevşer. Arızaya sebep olan unsur zamana bağlı olarak aşınmadır. Rot başı kauçuk kaplamanın yıpranması ile içerisine toz ve toprak partikülleri alır. Böylece rot başı arıza verir. Edindiğimiz bilgileri aklımızın bir köşesine koyduktan sonra değişim işlemine başlayabiliriz. Tabii ki safety is first, güvenlik her şeyden önce gelir. Aracınızın el freni kalkık ve viteste olduğundan da emin olun. Şimdi tekerimizi sökebiliriz. Tekeri yerden kesmeden somunların sıkılığını gevşetmek daha kolay olacaktır. Bu yüzden tekerler henüz yerdeyken bu işlemi yapıyoruz. Somunlar gevşedikten sonra krikoyu kaldırıp tekeri sökmek için yerden kesiyoruz. Somunlarımızı tamamen saplamalardan ayırdıktan sonra tekerimizi alabiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi boşa çıkan tekerinizi ekstra güvenlik için şasemizin altına yerleştiriyoruz. Şimdi rot başını yakından görelim. Daha rahat işlem yapmak için direksiyonu sol tarafa kırıyoruz. Yapmadan önce vitesin boşta olduğundan emin olun. Şimdi daha rahat işlem yapabiliriz. Somunu sökmeden önce yağlayıcı sprey ile kolay bir söküm için iyice uyguluyoruz. Sonrasında aracın rot ayarının aşırı kaymaması için sökmeden önce rot kolu üzerindeki dişlilere işaret bırakıyoruz. Şimdi rot başını yerinden sökebiliriz. Çok fazla ses çıktığı için çok fazla sert vuramıyorum. Sanayi gibi ortamlarda bu tür müdahaleler tabii ki çok daha kolay. Neyse ki bir uğraşla sökebildim. Görüldüğü gibi rotu el ile çok kolay hareket ettirebiliyorum.
Bu sağlam bir rot başında görmek istediğimiz bir görüntü değil. Sırada rot başını rot kolumuzdan ayırmak var. Ucundaki civatayla kontra halindeler. Önce uç kısmındaki civatayı gevşetiyoruz. Artık eski rot başımızı sökebiliriz. Geri montajdan önce korozyona uğramış bölgeyi tel fırçayla kazıyoruz, ardından temizliyoruz. Şimdi yeni rot başımızı monte etme zamanı. Ben Delphi marka kullandım. Piyasada çok daha ucuza markası ürünler bulunmakta. Ancak bu ürünlerin bu fiyata bağlı kullanım ömürleri de çok düşük. Bu yüzden orijinal alınamıyorsa bile en azından bilindik markaya sahip ürünleri tercih etmek çok daha iyi olacaktır. Zaten birazdan iki rot başı arasındaki gözle görünür farkları da göreceksiniz. Görüldüğü üzere bir defa boyut olarak büyük bir fark var. Kemik olarak eskiye oranla daha kalın bir gövde kullanılmış. Montaj işlemine geçebiliriz. Öncelikle cıvatamızı işaretlediğimiz dişliğe kadar sıkıyoruz. Hemen arkasından yeni rot başımızı da bu seviyeye kadar getiriyoruz. Göz kararı ayarımızı yaptıktan sonra dönmemesi için rot başını yerine oturtup anahtar ile cıvatamızı sıkıyoruz. Sonrasında rot başını yuvasına çakıp vidasını sıkıyoruz. Bu tarafın sıkma işlemini çekerken kayıtta değilmiş. Diğer tarafta bu işlemi görebilirsiniz. Ve sağ tarafın rot başı değişim işlemi tamam. Tekerlerimizi takıp işlemi bitirmeden önce hazır açmışken davlumbaz altına yalıtım yapma gibi bir fikrim vardı. Bu vesileyle onu da yapmak için davlumbazı yerinden söküyorum.
Davlumbazı sökmüşken iç kısımda kalan çamur ve pisliği de temizliyorum. Davlumbazı da kirden arındırıp yalıtım malzemesinin iyi yapışacağı bir zemin hazırladıktan sonra internetten sipariş ettiğim araç içi ısı ve ses yalıtım malzemesini uygulayabilirim. Bu ve kullandığım diğer ürünlere açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sayede aracın lastik sesi başta olmak üzere gürültüye neden olacak diğer sesleri de engellemiş olduk. Davlumbazı yerleştirdikten sonra tekerimizi de takıp bu bölümdeki işimizi bitiriyoruz. Diğer tarafı da hızlandırılmış bir şekilde çabucak halledelim. Son olarak tekerlerimizi de yerleştiriyoruz ve işte bu kadar.
İşlem sonucunda bozulan rot ve balans ayarını yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınıza uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus Fix out, peace out.